Drone Adam'dan selamlar arkadaşlar. Bugün Freeware firmasının Mavic 3 için yapmış olduğu filtreleri açıp inceleyeceğiz ve sahada da testlerini yapacağız. Öncelikle filtrelerden bahsedelim. Filtreler ne işe yarıyor? Aslında bir güneş gözlüğü gibi düşünebiliriz. Nasıl gözümüze gelen ışık miktarını azaltmak için güneş gözlükleri kullanıyorsak, kameraların sensörlerine gelen ışık miktarını da düşürmek için bu tip ND filtreler veya polarize filtreler kullanılıyor. Bu da ne işe yarıyor? Sinematik görüntüler çekmek için daha çok böyle motion blur dediğimiz bulanık efekti olması gerekiyor. Genelde bu tercih ediliyor. Bunu yapmak için de genel bir kural var. Eğer 25 kare çekiyorsanız estantane yani shutter miktarınız 1/50 olmak zorunda. 30 kare çekiyorsanız da 1/60 olmak zorunda diye bir genel kural var. Ama gündüzleri yani öğlen vakti ve güneşin yoğun olduğu vakitlerde shutter'ınızı bu noktalara kadar indiremiyorsunuz. Hele bir de eğer ayarlanabilir diyaframlı bir makineniz yoksa da bunu indirmek çok daha zor. Dolayısıyla da bu şekilde filtreler, ND filtreler kullanmak zorundasınız. Bu paketin içerisinde 4'ten 64'e kadar ND polarize filtre bulunuyor. Ve aynı zamanda ND 1000 veya ND 2000'e kadar da ayrı 2 tane filtre daha var. Bunlar daha biraz özel filtreler. Gündüz vakti uzun poz yapmanızı sağlıyor. Bunda neler çekebilirsiniz? Tabii ki de bu sizin yaratıcılığınızla sınırlı. Gündüz vakti uzun pozlama neler çekebilirsiniz diye düşündüğünüzde şu an aklıma gelen mesela akarsu, şelale gibi veya dalga fotoları gibi uzun pozlamalar yapabilirsiniz. Bu şekilde böyle pamuk gibi bir su fotoğrafları çekebilirsiniz. Veya giden araç fotoğraflarını çekerek pan tekniği uygulayarak araç net, etraf flu bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Estantenizini düşürerek. Aynı zamanda üzerinde bir halka da var. Bu halkayı çevirerek de polarize özelliğini kullanmış oluyoruz. Polarize özelliğinde de ne oluyor? Su ve cam yüzeylerde çekim yaptığınızda başınıza gelmiştir mutlaka. Bir camlı bina çekerseniz camlar size parlar. Güneş ışıklarını size yansıtır. Polarize özellikleri filtreye kullanınızda o cam dümdüz cam gibi gözüküyor. Veya sudan yansıyan, denizde gölde çekimi yaparken sudan yansıyan ışınları size göstermez. Kısaca filtreler ve kullanım amaçları bu şekilde. Şimdi bunun paketini açalım ve inceleyelim. Daha sonra da sahaya çıkıp testlerini yapalım. Evet, paketimizin adı All Day 8 Pack 8'li filtre paketi aslında. Mavic 3 için üretilmiş hem ND hem polarize özellikli bir paket. Tabii ki de diğer dronlar için de olanı var. Şuradan naylonla açalım. Evet, şurada bir tane. İçerisinden 2 tane kutu çıktı. Kutunun birini de açalım. Şöyle açalım. Bir tanesi düşmüş hatta. İnşallah kırılmamıştır. Yok, gayet sağlam. Evet, bu 16'ymış mesela. Burada neler var? 4, 8, 16 ve 32 ND polarize filtreler var. Bu şekilde şurayı çevirerek de polarize ayarını yapıyoruz. Diğerinde ne varmış bakalım. Şöyle bir kağıt çıktı. Bunun içerisinde sticker var. Evet, burada bir tane kare kod koyulmuş. Bununla ilgili herhalde bir eğitim içeriği var bu kare kodu okuttuğumuzda. Burada bir lensleri silmek için güzel bir bez koyulmuş. Kullanım kılavuzları oluşmuş. Mesela ne diyor? ND8'i kullanırsanız F3 tane stop geriye gider diyor. Gayet ayrıntılı açıklamaları da mevcut. Bu pakette de 64 var. Neymiş? Bu da normal CPL. Ve benim en merak ettiğim filtrelerden biri de bunlar. Uzun pozlama yapabileceğimiz ND 1000 ve ND 2000 filtreler. Bunlar direkt böyle tek parça. Tabii ki de herhangi bir polarize özelliği yok. Normal Mavic için kendi filtresi gibi direkt çevirip takabileceğiniz bir filtre. Evet, kısaca kutu içeriğimiz bunlar. Şimdi sahaya çıkıp testlerini yapabiliriz. Evet, inceleme için sahaya geldik. Mavic 3'ümüz burada. Filtrelerimiz burada. Öncelikle bir filtre yokken üzerinde normal filtresiz bir şekilde göstereceğim size estanteneyi kaça kadar düşebiliyoruz. Daha sonra filtre takıp da bunu göreceğiz. Evet, ekran kaydını da başlattım. Şu anda gördüğünüz gibi bu istikamette sıfır pozlamayı yakalayabilmek için 1/500'e en fazla düşebiliyoruz. 1/50'lere kadar geldiğimizde gördüğünüz gibi artık patlamalar oluşuyor. Dolayısıyla bu demek oluyor ki böyle bir havada eğer 1/60'lara 1/50'lere düşmemiz gerekirse mutlaka filtre kullanmamız gerekiyor. Önce bu şekilde bir açıda çekelim, aynı açıda, sonra filtreye takalım, yine aynı açıda çekelim. Farkı görmüş oluruz.
Şu anda 1/800 estantenedeyiz, shutter'dayız. ISO'muz 100. Hatta ben diyaframı da 6.3'e kadar kıstığım halde böyle. Yani diyaframı açsam daha da patlayacak çünkü. Diyaframı kıstım 6.3'e, bu şekilde yakalamış oldum. Kayda başlayalım. Evet, 32 biraz fazla geleceğini düşündüm. 16'yı taktım şimdi. Bir böyle deneyeceğiz bakalım nasıl çıkacak. Az önce 1/500-600'lerde olan şey 1/50'ye kadar düşmüş oldu ki şeyimiz, diyaframımız sonuna kadar açık olmasına rağmen, yani şu havada bize 16-70 oldu. Evet, şimdi ND2000'i taktık. Bir uzun pozlama denemesi yapacağım. Aşırı bir dalga da yok ama bakalım bir şeyler çıkacak mı? Şu anda ekranda her şey kapkara. Otomatiğe aldığımda bile o karartılığı görüyoruz. Bunu fotoğraf moduna alalım bakalım. Fotoğrafta Pro'yu alalım. Bakalım kaça kadar düşürebileceğiz gün ışığında. 100 ISO yaptım. Diyaframı bayağı kıstım 9'lara kadar. Şu anda 1 saniyeyi görebiliyorum. Hatta geçebilirim bile büyük ihtimal. 1.6 saniyelik çekimler yapabilirim. Teorik olarak. Bakalım gerçekte de olacak mı? Polarize filtreyi kullanırken de sudaki yansıma miktarını ne kadar azaltmak istiyorsak etrafındaki halkayı çevirerek ayar yapmamız gerekiyor. Tabii ki de önce yerde yapmamız gerek bu ayarı. Ekranı açıyoruz ve daha sonra üzerindeki halkayı çevirerek sudaki istediğimiz yansıma miktarını ne kadar azaltmak istiyorsak o kadar çevirerek ayarlarını yapmış oluyoruz.
arkadaşlar. Birçok açıdan çekimlerimizi yaptık filtreli, filtresiz olarak. Özellikle ben şu ND1000, 2000 filtrelere bayıldım. Çok daha yaratıcılıkla bir şeyler çıkarabilirsiniz. Özellikle akan su fotoğrafları, dalga fotoğrafları. Şu anda çok dalga yok. Onu yansıtamadım ama hızlı giderken güzel bir pan tekniği gibi bir fotoğraflar çıkardım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz de bu ürünü satın almak isterseniz zaten linkini aşağı koyarım. Videomu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.